Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda maribozun mumunu değerlendireceğiz. En güzel şekilde ondan faydalanmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen şöyle uyarımızı yapalım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi görüşlerimiz, kendi yorumlarımızdır. Maribozun mumu nasıldır? Bakın, maribozun mumu bu şekilde gelir. Yani üstte ve altta fitili yoktur arkadaşlar. Böyle tam dolu veya tam böyle satıcı dolu veya alıcı dolu bir mumdur. Ve bu mumlar değerli bölgelerde geldiğinde, anlamlı bölgelerde geldiğinde ciddi miktarda insanlara kar sağlayabilir. Ve bunları değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi burada güçlü bir satıcı yerleştiğinde kırmızı ve sonraki haftalarda da biz satıcıların daha devam etmesini bekleriz. Güçlü bir alıcı geldiğinde de böyle yeşil güçlü bir şekilde alıcıların yoluna devam etmesi isteğini görürüz ve bu şekilde fiyat daha yukarılara, daha yüksek kazançlara ulaştırır buradaki ticarette. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi MDLZ. Şimdi MDLZ bu Amerikan piyasasında bir hisse senedi ve bu şekilde bakın borsaya giriyor, düşüyor, güçlü bir satışıyor, daha sonra silkeliyor ve bu şekilde trendine devam ettikten sonra hızlı bir şekilde hep yukarı doğru hedefliyor ve güzel bir şekilde kar getirisi sağlıyor. Şimdi biz burada neyi arıyoruz? Biz burada maribozuyu arıyoruz. Bakın şurada bir tepe seviyesi var. Burası bizim için nasıl bir bölge? Anlamlı bir bölge. Şimdi bakın buradaki anlamlı bölge neyle geçilmiş? Maribozu ile. Aylık bazda, yani en büyük zaman diliminde bakıyoruz. Burada maribozuya geçilmiş ve şimdi buradaki stratejiyi şöyle belirleyelim. Biz burada anlamlı bir bölgeye geçilmiş mi alıcıda? Evet. Burada ne anlatmak istiyor? Diyor ki ben güçlü bir şekilde alıcılarım var ve yoluma devam edeceğim diyor. O zaman biz de sonraki ay hemen bunda alış yapıyoruz. Bu birinci bölge alış. İkinci bölge alış gövde olabilir. Gövdeye gelirse, bazen gelmez bazen gelir. Gelirse iki kademede ikinci bölgede alış düşünülebilir. Stop neresi olacak? Stop ise şurada olacak. Strateji böyle arkadaşlar. Bunun altına böyle bir geçtiğinde artık stop çıkacağız. Çünkü buradan sağlam devam edecek diye düşünebilirsiniz. Maribozu böyle arkadaşlar. Aylıkta bakın kırılmış ve yoluna devam etmiş. Burada aldık iki kademe. Buradaki kar getirisi ne oldu? Pardon, şöyle çizelim. Buradaki kar getirisi şöyle, yani çok daha yükseklere gidiyor. Ama ortalama şu bir dalga sayarsak %65-66 gibi ortalama. Eğer yoluna daha devam ettiğini düşünüyorsanız %130'luk ortalama bir kar getirisi olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir şekilde anlamlı bir maribozu ve değerlendirenler güzel bir şekilde karlarını ceplerine koydular. Peki başka maribozular. Şimdi nerelerde var? Bakın şurada bir tane var ama önce bir anlamlı bölgede mi? Bir göz gezdireceğiz. Şu bölgeye bakın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Yine bakın buradan fiyatın geçemediğini, o zaman burası da direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ve maribozu nerede gelmiş? İkisinin ortasında gelmiş. Yani dipten almışlar, tepeye kadar taşımışlar. O zaman buradaki maribozu bize diyor ki artık ben buradaki akümüle oldum. Bakın burayı aşağı bırakmıyor, yukarı. Böyle şuradaki satıcılar da anlamlı. Full satığını full bir şekilde almışlar. Yani satışların hepsini toplamışlar. Bütün satıcıları eritmiş, yok etmişler. O zaman buradan hemen kapanışta sonraki ay alıma geçiyoruz. Gövdesinden ikinci alımı bekleyebiliriz ama gövdeye izin vermiyorlar. Çok güçlü buradaki alıcı. Zaten buradaki satıcı yutmasından belli. Buradaki kar getirisi ne oluyor? Tepeye doğru çekelim. Bakalım. Buradaki kar getirisi %25'lik bir kar getirisi oluyor. Buradan ticaret yapan kişilerde. Daha sonra bir düşüş, bakın bir fitil nereden dönüyor? Buradaki bakın alıcılar hala aktif. Burada bıraktılar, sattılar. Şu bölgede bakın, şu bölgede sattılar. Buradan tekrar yerine bırakıyorlar. Çünkü buradaki alıcı çok güçlüydü. Buraya geldiğinde aktif olarak tekrar karşılaşacak bu alıcılar. Yani bunlar burayı terk etmiyor. Bu seviyeyi korumaya devam ediyorlar. Bakın büyük zaman diliminden bahsediyoruz. Büyük zaman diliminde böyle bir maribozun oluşması çok anlamlı ifadeler verir. Kişiye anlamlı sinyaller verir. Peki devam edelim. Günümüze doğru gelelim. Bakalım burada. Evet, buradan da bir düşüş. Çok kuvvetli. Burada fitil var. Bu tam bir maribozu olmasa da olmasa da bakın şurada kuvvetli bir yine alıcı maribozu var. Yani alıcılar yüklenmiş. Yine sonrasında tamamen fitilsiz, çok güçlü daha ikinci mum maribozu var. Aylık da hem de. Buradaki bakın satıcılar hepsi yutuldu. Daha sonra üzerinde bir alıcı yerleşti. Burada artık nasıl bir strateji izlenebilir? Burada da
Birinci kademe alış, hemen stratejimizi koyacağız. Bir alış kademesi. İkinci bölge gövdeden alış ve stopumuz da burada olacak. Dikkat ederseniz gövde ne yapılmamış? Gövde terk edilmemiş, bırakılmamış. Buradan tekrar bir yeşil mum olduğunu görüyoruz bu ay. Burada o zaman diyor ki ben artık hedefim tepe. Yani burada şu an görünüm pozitif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani yoluna devam edeceğim diyor. Buradaki bakın mumların volümlerinde azaldığını görüyorsunuz. Zaten alıcı satıcılar birbirine kapıştığını görüyorsunuz. Burada dojiler var. Dojileri de daha sonra belki video yapabiliriz. Buradan kar getirisi ne olur? Gövdeden aldı. Buraya kadar geldi %6. Ama buranın da geçilebileceğini düşünürsek daha yukarıda belki %10'lara daha sonra trendin devam edeceğini de düşünebiliriz. Şu an yön pozitif. Hem de Marubozu burada aktif bir şekilde rol alıyor. Ne zaman sıkıntıya girer? 61 doların altına indiğinde artık bu alıcıdan eritildiğini görürüz. Sonra buradaki Marubozu'ya doğru hedefleyeceklerdir. Burada alıcıların eritilmesi gerekiyor. Ama şu an hiçbir satıcı aylık bazda yerleştiği görülmüyor arkadaşlar. Şu an yön pozitif olarak yoluna devam ediyor. Peki başka bir hisse senedine bakalım. Evet, burada da haftalık bazda inceleyelim. Şöyle. Bakın burada düşüş trendi net bir şekilde satıcıda. Şuradaki bakın dağıtım bölgesini belki görenler olmuştur. Şöyle çizelim hemen. Bakın burası destek bölgesi. Burası aslında şöyle tepeye baktığınızda dağıtım görevi gören bir bölge. Bakın böyle. Neden dağıtım? Çünkü tepede ve düşüş geldiğinde artık kırılım geliyor. Burası artık bir dağıtım bölgesi. Şimdi bir kez burası toparladı. İkinci kez toparladı. Üçüncü kez buradan destek çalıştı. Daha sonra şuradaki satıcıya bakın arkadaşlar. Marubozu. Yani çok küçük bir fitil var. Sonra yine Marubozu. Sonra böyle geliyor. Bakın desteğe nasıl geliyor? Marubozularla satış yaparak geliyor. O zaman buradaki destek artık eriyor yani. Eritiliyor. Artık burada destekten gelecek alıcılar artık son kozlarını kapışıyorlar. Bakın geliyor tepede burada doji, yani her iki taraftan da gücü birbirine yetmiyor. Daha sonra yine böyle. Sonra fitil atıp dönüyor ve burada asıl yine tam tepede bir alıcının tümünün yutulduğu bir Marubozu görüyorsunuz. Bu da satıcıların hala çok aktif olduğunu, yine onun böyle yukarı doğru gövdesine kadar gelen bir alıcı görüyorsunuz ama bunlar artık ne yapıyor? Kar etmiyor. Yani bunlar hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü satıcılar bir Marubozuyla daha kapattığında artık burayı terk etmek lazım. Ya destekte bekleyeceksin ki destek burada eritiliyor yani. Marubozular da aşağı doğru hareket geldiği için burada destek eritilmiş. Ve burada 3 hafta daha, bakın haftalıkta bakıyoruz. 3 hafta boyunca satış. Daha sonra destek. Bakın burada yine son toparlamalar ama yetersiz. Daha sonra daha büyük satışlar olabiliyor. İşte burada böyle bir durumla karşılaştığımızda arkadaşlar ne yapmak lazım? Düşüş yönlü de işlem alınabilir. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani böyle bir Maruboz'un düşüşe devam edeceğini görüyorsunuz. O zaman madem satıcılar tetikleniyor, o zaman biz de düşüş yönlü pozisyon alabiliriz. Tabii ki imkanınız varsa, yani her zaman şimdi bu büyük zaman diliminde, küçük zaman diliminde ise şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela satıcılar bir anda alıcılarla birlikte yok olabiliyor veya alıcılar satıcılarla birlikte eritilebiliyor. Ona da çok dikkat etmek lazım. Büyük zaman dilimlerindeki sinyalleri daha kuvvetli olduğu için onları daha güvenilir bir şekilde büyük sinyallerle hareket etmek gerekiyor. Peki arkadaşlar, stoplarda dediğimiz gibi burada mesela satıcıların aktif olduğu yer neresi? Aktif olduğu yer burada. Burada satış var. O zaman burası stop olacak. Gövdesinden veya işte şu bölgeden sonraki hafta açılışından artık düşüş yönlü işlem alınabilir. Bu şekilde de burada işlem yaptık. Bir de şöyle bir hisse senedine daha bakacağım. Evet, yine bakın böyle bir düşüş geliyor. Yukarı doğru çıkış, şu bölgedeki bakın güçsüzlük, dengesizlik, alıcı ve satıcı kapışması ve çok güçlü bir şekilde Marubozu. Bizim o zaman en yakın bir şekilde bekleyeceğimiz seviye nerede? Burada. Yani şu destek bölgesi. Bu Marubozu
bakın 1, 2, 3 hafta daha düşüşü tetikliyor. Buradaki satıcılar aktif olduğu için bırakmıyorlar bu bölgeyi. Tetikleniyor satıcılar ve böyle şu bölgeye kadar düşüş gerçekleşiyor. Buradaki tabii gövde bölge beklenebilir ve bunun üzerinde stop. Bakın şurada stop olmak lazım. Tekrar döndüğünde fiyat bu destekten döndüğünde bakın bunun üzerine geçemediğini görüyorsunuz. Yani hala aktif. Bu haftalıkta gelen sinyallerin ve aylıkta gelen sinyallerin ne kadar güçlü olduğunu göstergesi. Bu satıcılar hala aktif ve buradan tekrar buradan satışlarını bitirip buradan tekrar satışa başlıyorlar. Ve bir dalga daha aşağı, bir dalga daha aşağı. Bu şekilde fiyatı çökertiyorlar aşağı doğru. O yüzden böyle bir mumla haftalıkta karşılaştığınızda, şöyle durumlarla karşılaştığınızda, bakın şurada da bir tane var. O zaman ne yapacaksınız? Burayı terk edeceksiniz, uzaklaşacaksınız. Ya da düşüş yönlü pozisyon düşünmeye çalışın. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir de Türkiye piyasalarından devam edelim. Evet, şişe cam. Bir de günlükte bakacağım. Günlükte bakacağım şişe cama da. Türkiye'deki hisse senetlerine şöyle. Ya da haftalıkta da bakabiliriz. Haftalıkta olsun. Evet, geliyor. Evet. Burası çok anlamlı. Şimdi bakın. Anlamlı bölgeler neden önemli? Çünkü buradan fiyatı çevirecek alıcı ve satıcı buluyor. O fiyatı çevirecek gücü sadece büyük para fonları sağlayabilir. O yüzden anlamlı bölgelerde gelmiş olması bizim için değerli. Yoksa herhangi bir orta yerden gelmiş olması çok da değerli değil. Peki burada neden anlamlı? Bakın burası tepe seviyesi. Dip, tepe, dip. Bakın nereye geldi dibi? Önceki tepe bölgesine geldi. Bakın şöyle. Şu seviye aynı. Bakın birbirini ne yapıyor? Dengeleyen bir seviye. O zaman burada bakın şöyle yakınlaştıracağım. Evet. Geliyor düzeltmeye. Burada günlükte belki bir düşüş trendi var. Bakın burada artık trendin zayıfladığını ve şu alıcıyı da kapanıyor. Yeşil kapandığını görüyorsunuz. Ve sonra gelen mum gördüğünüz gibi marboz. Bir marboz mumu böyle bir kapanış gelirse düşüşten sonra o zaman özellikle çok önemli bir bölgeden geliyorsa burada çok büyük bir para akışı sağlandı demek. Ve bunun devamı gelecek. O zaman büyük para yani akıllı parayla beraber buradan giriş yapıyoruz. Biz de hemen ne yapılabilir? 2 kademeli alım düşünebilir. Birincisi şu bölgeden, kapanış bölgesinden. İkincisi gövde bölgesini bekleyebiliriz. Gövde bölgesi tam gelmese de şurada bir fitil geliyor. Bize yine bir fırsat veriyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu fitilden de alım yapıyoruz. 2 kademeli alım yapıyoruz. O zaman fiyat bizi nereye götürüyor? Bakın çok güzel bir kar getirisi sağlıyor. Fiyat bizi şu bölgeden düşündüğünde %114. Eğer orta göbek kısmından alanlar için %120'lik ortalama bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. İşte burada da Maruboz'un gücü adına diyoruz ve karımızı cebimize koyuyoruz. Gerçekten bunlar haftalıkta ve aylıkta önemli, değerli bölgelerden geldiğini görürseniz asla acımayın. Tepeden bakın şöyle tepede de bir Maruboz'u gördüğünüzde buradan kaçın yani. Bakın şurada bir satıcı. Buradan satmışlar. Net bir şekilde haftalıkta satmışlar bu Maruboz'u görüyorsunuz. O zaman şişeceğim. Burada satacağım. Bırak gelsin. Buradaki desteğe gelsin. Buradaki desteğe gelsin veya şuraya belirdi. Çünkü buradaki Maruboz'uyla satış bakın burada alıcının hepsini yutan bir satış var. Alıcı hepsi yutulduysa burada alıcı kalmadı. Eğer kalmamışsa aşağıdaki desteklerden alış beklenebilir. Bu şekilde oluyor. Tabi bakın buradan da Maruboz'lar yukarı doğru uzuyor. Şu fitilsiz mesela bakın şu fitilsiz alıcının ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Buradan nerede atlarsan atla hep kar yazdığını görüyorsunuz. Yani buradaki aktif olan alıcılarla beraber trene biniyorsun. Bir de çok kısa zaman dilimlerinden bakalım. Mesela 1 saatlik açıyorum. Şöyle bakalım 1 saatlikte nasıl işlemler alabiliriz? Yakın zaman dilimlerinde de kar edebiliyor muyuz? Maruboz'un önemli ve değerli bölgelerde yakaladığımızda tabii ki kar edeceğimiz aşikar arkadaşlar. Çünkü oradaki alıcılarla birlikte ya da satıcılarla birlikte hareket edeceğiz. Evet şöyle bakın burası tepe. Dip tepe dip.
tepe. Yani yeni tepe. O zaman burası bizim için bir anlamlı bölge mi? Evet, anlamlı bölge. Ve gördüğünüz gibi bakın. Burası tepe desteğe dönüşmüş. Daha sonra gelmiş. Yine test etmiş. Alıcıyla karşılaştırmış ve bir beklenti marubozu. Hemen buraya yakınlaşıyorum. Şöyle bakın, yakınlaşıyorum. Evet, hemen burada stratejimizi uygulayalım. Marubozu anlamlı bir bölgede geldi mi? Geldi. Burada alıcı artık var mı? Var. Peki şöyle hemen işaretliyorum bu bölgeyi. Bir de gövde bölgesinden işaret bırakalım. Bir de şu bölgeyi işaret bırakıyorum. 2 kademeli alış yaptım. Stopumu nereye yazdım? Stopumu marubozun altına yazdım. Bakın marubozun altına geçmediğini görüyoruz fiyatın. Şunları kaldıralım. Evet. Burada bakın marubozun altına geçmiyor fiyat. Ve burada güzel bir şekilde yine gövde kısmından da alış yapmamıza imkan veriyor. 2 kademede alış yaptık ve buradaki karımıza bakalım. Şöyle burada alış yaptığımızda %16'lık bir kar getirisi sağladığını görüyoruz. Arkadaşlar güçlü bir şekilde kar getiriyor. Zamanla kadar bakalım. Burası 18 Kasım, burası ise 28 Kasım. Evet, gördüğünüz gibi 10 gün içerisinde böyle bir kar getirisi oldu. 18'den 28'e. Başka anlamlı bölgelerde gelen marubozlar, bakın şurada da bakın burası bir destek ve destek. Evet, burası anlamlı bir bölge mi? Evet. Bu anlamlı bölgeden dönüş nasıl oluyor? Marubozuyla. Bakın şuradan da hemen bir net bir şekilde düşüş trendi görüyorsunuz. Minik bir düşüş trendi var şöyle aşağı doğru. Marubozu bunu da kesiyor, kırıyor, yukarı dönüyor. O zaman hemen stratejimizi uyguluyoruz. Stoplarımızı marubozun altına yazıyoruz ve şu kısımdan bir alış deniyoruz. Bir de gövde kısmından. Tabi burada gövde kısmına inmiyor. Yani bu fırsatı vermiyor. Yukarıdaki gibi izin vermiyor. Yukarıda gövdeden de alım izni vermişti. Burada hemen şöyle birkaç saatlik bir akümülasyon sonra devam yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz fiyatın. Ve buradan yaptığımız alım bize yine %15'lik bir kar getirisi sağlıyor. Eğer satmamış olsak daha da yukarı götürecek. %20'lik bir kar getirisi ortalama sağlamış olacak arkadaşlar. Marubozularla anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Umarım sizler için faydalı olur. Büyük zaman dilimlerine odaklanın ve önemli değerli bölgelerde gelen marubozuları fırsata çevirmeye çalışın. Sağlıcakla kalmanızı umuyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur.